Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümümüzde çoklu evrenler ve vakum dalgalanmaları hakkındaki rekabet eden teorilere odaklanarak evrenin kökenlerini ve yapısını ele alan kozmolojik modelleri araştıracağız. Çoklu evrenler fikri evrenimizin kökenlerini stokastik süreçler çerçevesinde açıklama girişiminden kaynaklanmaktadır. Edward Tyron'un 1973'te ortaya attığı vakum dalgalanması modeli, evrenimizin sayısız diğer evrenlerle birlikte sabun okyanusunda oluşan baloncuklara benzer bir süper uzay içindeki kuantum dalgalanmalarından ortaya çıktığını varsayar. Her baloncuk bireysel bir evrene karşılık gelir ve evrenimiz bu varsayımsal çoklu evrendeki birçok evrenden biridir. Ancak bu model teorik zorluklarla karşı karşıyadır. Christopher Isam bu bağlamda kritik bir kusuru vurgulamıştır. Eğer bu balon evrenler zamanda sonsuza kadar geriye doğru uzanırsa, genişlerken sonunda kesişir, birleşir veya çarpışırlardı. Bu evrenimizin gözlemlenen tutarlılığı ve göreceli izolasyonuyla çelişir. Bu tür sorunlar vakum dalgalanma senaryosunun fiziksel tutarlılığı hakkında sorular ortaya çıkarır. Andrei Linde'nin kaotik enflasyon modeli çoklu evren kavramını genişletir. Şişen bölgelerin mini evrenlere parçalandığı, daha sonra şişip daha da parçalanarak sonsuza kadar evrenlerin yaratılmasını sürdürdüğü, kendini kopyalayan bir süreci tanımlar. Bu çerçeve kozmik enflasyonun belirli özelliklerini zarif bir şekilde açıklar. Ancak kendi sınırlamalarını da ortaya koyar. 1994'te Arvind Bort ve Alexander Vilenkin ebediyen şişen modellerin başlangıçtaki tekillikten kaçamayacağını göstermiştir. Çalışmaları kaotik enflasyondan ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere herhangi bir evrenin zamansal bir başlangıcı olması gerektiğini ortaya koydu. Bu sonuç uzay zamanda bir sınır koşulu olan ilkel bir olayın gerekliliğini vurgulayan genel görelilik teoremleriyle uyumludur. Ayrıca termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi zamanla artmakta ve sistemleri termodinamik dengeye doğru sürüklemektedir. Bu ilke fiziksel sistemlerin bir başlangıç olmadan sonsuza kadar devam edemeyeceğini ima eder. Sonsuz geçmiş senaryoları bu yasayla çelişir. Çünkü sonsuz bir zamansal gerileme gözlemlenebilir koşullarla uyumsuz bir durum olan sonsuz entropiyi gerektirir. Felsefi eleştirilerde sonsuz gerileme modellerini zayıflatır. Gerçek sonsuzluk gibi kavramlar kozmolojide mantıksal paradokslar sunar. Vakum dalgalanması modeli, kaotik enflasyon modeli ve diğer çoklu evren senaryoları teorik fiziğin manzarasını zenginleştirerek keşif için verimli bir zemin sunmaktadır. Bu noktada kuantum yerçekimi, uzay zaman tekillikleri ve enflasyon fiziği üzerine daha fazla araştırma, potansiyel olarak rekabet eden modeller arasındaki boşlukları kapatabilir. Şimdi de enflasyonist kozmolojiye dayanan ve süper sicim teorisi tarafından desteklenen bir çoklu evren modelini inceleyerek evrenimizin fiziksel sabitlerindeki hassas ayarı açıklamak için potansiyel bir çerçeve sunalım. Enflasyonist kozmoloji, evrenimizin bir enflasyon alanı tarafından yönlendirilen varsayımsal bir ön uzaydaki kuantum dalgalanmasından ortaya çıktığını varsayar. Bu enflasyonist genişleme, ön uzaydaki çeşitli noktaların rastgele genişleyerek sayısız baloncuk evren oluşturduğu bir köpük okyanusunda bir sabun köpüğünün oluşumuna benzer. Kaotik enflasyon modellerinde bu baloncuklar sonsuza dek ortaya çıkar ve ön uzay o kadar hızlı genişler ki neredeyse tükenmez bir evren kaynağı haline gelir. Genişleyen bir okyanusun sonsuz baloncuklar üretmesi benzetmesi çoklu evren senaryosunu canlı bir şekilde aktarır ve evren oluşumları için sonsuz potansiyeli vurgular. Bu modelin önemli bir yönünü ele alalım. Evrenler arasında başlangıç koşullarının ve fiziksel sabitlerin değişkenliği. Hassas ayarın bu senaryo ile açıklanması gerekiyorsa, bu sabitlerin bir evrenden diğerine değişmesine izin veren bir mekanizmanın var olması gerekir. Böyle bir değişkenlik evrenimizin neden yaşamaya elverişli olduğunu açıklayabilir. Bu kozmolojide ve felsefede kritik bir konudur. Bu değişkenlik için makul bir mekanizma, maddenin temel bileşenlerinin 10 veya 11 boyutlu bir uzay zamanda titreşen sicimler olduğunu varsayan süper sicim teorisinden kaynaklanmaktadır. Bu boyutların 6 veya 7'si son derece küçük, gözlemlenemeyen hacimlere sıkıştırılmıştır. Belirli sıkıştırma şekilleri sicimlerin titreşim modlarını belirleyerek temel parçacıkların türlerini, kütlelerini ve etkileşimlerini etkiler. Bu farklı sıkıştırma şemalarına sahip evrenlerin farklı fiziksel yasalar, sabitler ve yapılar sergileyebileceği anlamına gelir. Sıkıştırma ve enflasyon arasındaki etkileşim, çoklu evrendeki fiziksel parametrelerin çeşitliliğini açıklamak için doğal bir yol sağlamaktadır. Enflasyonist kozmoloji ve süper sicim teorisinin birleşimi, fiziksel olasılık alanı içinde kalan bir hassas ayar mekanizması önermektedir.
Kompaktlaştırma şekilleri ve sicim titreşim modları evrenler arasında doğal olarak değişebilir ve bu da farklı fiziksel sabitlere yol açar. Bu değişkenlik evrenimizin değişken özelliklere sahip birçok evrenden biri olduğunu ve seçilim etkileri antropik ilke nedeniyle yaşamı destekleyen bir evrende yaşadığımızı öne sürerek hassas ayar sorununa potansiyel bir çözüm sunar. Gündeme getirilen bu modele yönelik önemli bir eleştiri, çoklu evren üreten mekanizmanın kendisinin yaşamı destekleyen evrenleri güvenilir bir şekilde üretmek için 1 dereceye kadar hassas ayar gerektirmesidir. Bu yinelemeli bir zorluk ortaya çıkarır. Bu türden jeneratör, ortaya çıkan evrenlerdeki hassas ayarı hesaba katmak için hassas ayarlı olmalıdır. Süpersicim teorisi ve enflasyonist kozmoloji makul mekanizmalar sağlarken, çoklu evren jeneratörünün kendisinin hassas ayarlanmış olduğu varsayımı felsefi ve teorik gerginlik meydana getirir. Enflasyonist süpersicim çoklu evren senaryosu, bir dizi birbirine bağlı mekanizmanın her biri potansiyel olarak benzersiz fiziksel sabitlere ve yasalara sahip olan balon evrenler ürettiğini öne sürer. Bu mekanizmalar yaşamı destekleyen evrenlerin ortaya çıkmasına izin verecek şekilde hassas ayarlanmıştır. Bu mekanizmalardan sırasıyla bahsetmek gerekirse: enflasyon alanı vakumda sürekli olarak yüksek enerji yoğunlukları üreten bir enerji rezervuarı görevi görür. Bu süreç uzayın hızla genişlemesini sağlar ve balon evrenlerin ortaya çıkması için verimli bir zemin yaratır. Einstein'ın alan denklemleri uzay zamanının enflasyonist bağlamda nasıl genişlediğini açıklar. Hızlı genişleme kabarcıklar arasındaki çarpışmaları önleyerek izole evrimlerini garanti altına alır. Bu farklı evrenlerin gelişimi için önemli bir koşuldur. Enflasyonist enerjinin kütle enerjisine dönüşümü evrenimizde gözlemlenen madde ve enerji alanlarını üretir. Bu mekanizma enflasyonist dinamikleri gözlemlenebilir kozmolojiyle birleştirir. Süpersicim teorisi sıkıştırılmış boyutlardaki varyasyonları mümkün kılar ve çeşitli fiziksel sabitlere sahip evrenlere yol açar. Bu bileşenlerin her biri çoklu evren üreticinin işleyişi için gereklidir. Herhangi bir mekanizmanın yokluğu veya değişmesi yaşamı destekleyen evrenlerin üretimini olanaksız hale getirir. Çoklu evren modelinin yaşayabilir, yaşanabilir evrenler üretebilmesi için karmaşık yapıları ve yaşamı destekleyen temel yasalar çerçevesinde çalışması gerekir. Enerji seviyelerinin kuantizasyonu, elektronların atom çekirdeklerine çökmesini önleyerek atomların kararlılığını sağlar. Pauli dışlama ilkesi, tüm elektronların en düşük enerji durumunu işgal etmesini önleyerek atomik yapıların çeşitliliğini sağlar. Yerçekimi kuvvetleri, yaşamın ortaya çıkması ve sürdürülebilirliği için gerekli olan yıldızlar ve gezegenler gibi büyük ölçekli yapıların oluşumunu sağlar. Bu yasalar olmadan karmaşık sistemlerin ortaya çıkması, hatta yaşamın ortaya çıkması imkansız olurdu. Model evrenimizde gözlemlenen hassas ayarı çoklu evrenlerdeki rastsal istatistiksel varyasyon yoluyla açıklamaya çalışırken, jeneratörün kendisi bilinçli tasarım veya meta yasa sorunlarını davet eden bir açıklama düzeyi gerektiriyor gibi görünmektedir. Bu çoklu evren hipotezinin hassas ayar sorununu tamamen çözmeden yalnızca daha yüksek bir düzeye kaydırması imkanını ortaya çıkarıyor. Dahası yaşamı destekleyen evrenler için gerekli olan yasa ve sabitlerin tam kombinasyonunun da olasılık dışı bir yapısı var gibi görünmektedir. Modelin içsel karmaşıklığı ve bileşenlerinin kesinliği, böyle bir sistemin varlığının tamamen rastgeleliğe atfedilemeyeceğini düşündürür. Enflasyonist süpersicim çoklu evren modeli, kozmoloji ve yüksek enerji fiziğinin ikna edici bir sentezini temsil etmektedir. Gelecekteki araştırmalar, sıkıştırma şemalarının test edilebilirliği ve diğer evrenlerden gelen imzaların tespiti gibi kritik boşlukları ele almalıdır. Böyle bir ilerleme, teori ile gözlem arasındaki uçurumu kapatabilir. Kozmos ve onu yöneten karmaşık fiziksel yasalar örgüsü hakkındaki anlayışımızı ilerletebilir. Enflasyonist süpersicim çoklu evren modeli, evrenin hassas ayarını ele almak için karmaşık bir girişimdir. Kuantum kütle çekimi, daha yüksek boyutlu teoriler ve kozmolojik gözlemler üzerine gelecekteki araştırmalar, bu hipotezin uygulanabilirliğini açıklığa kavuşturabilir. Bununla birlikte böyle hassas ayarlanmış bir jeneratörün felsefi ve bilimsel çıkarımları, kozmosun nihai kökenleri ve yaşamı destekleme kapasitesi hakkındaki tartışmaları tetiklemeye devam etmektedir. Evren modelleri serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.